10 yıldır devam eden bu dizinin final sezonunu sonunda izleyebiliyoruz. O kadar çok bekledik ki bir sürü detayı unuttuk. Yapacak bir şey yok. Netflix'in sezon özetleri videosunu izledikten sonra bu videoyu çekiyorum. Bu biraz utanç verici ama Stranger Things ekibi yine de gönlümüzü almak için bayağı bir çabaladılar en azından. Bu video full spoilerlı bir tepki videosudur. Nelerle karşılaşacağız, konuşacağız yine. Kendimi Arka Sokaklar izleyen teyze gibi hissediyorum bu videolarda ama yapacak bir şey yok. Özellikle dizinin bu kadar uzun süre yayılarak izleyiciyle buluşması zaten direkt Arka Sokaklar vibe'ı veriyor. En azından bende öyle bir hissiyat oluşturuyor. Bambaşka elementler olduğunu biliyorum. Birinci bölüm için bayağı heyecanlıyım. Video bir noktada da böyle ilk kısmı böyle arka arkaya izlediğimiz bir tepki challenge içeriyor. Kendi kendimi challenge'lıyorum. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Katıl özel videolar gelmeye devam edecektir. Finalle ilgili çok kötü bir teori düşüncem var. Hani böyle olmadığı sürece nasıl biterse bitsin güzel biteceğini düşünüyorum Stranger Things'in. Bütün olay Will ve Eleven'la başladı ve ekip bir D&D oynuyordu. Tek korkum her şeyin bir D&D oyunu olması ve yıllara, hatta bu oyunun ailelerin de katılımıyla gerçekleşerek yıllarca büyüyerek gerçekleşmiş olması. Yani Trink uyandınız ve günaydın. Bunların hepsi bir oyundu. Aslında bunların hiçbirisi yaşanmadı. Hani mesela Eddie karakteri tekrar hayata dönmüş olacak. Bu noktadan güzel bir şey. Ama bir diğer noktadan da gerçekten büyük bir hayal kırıklığı olur. Umarım böyle korkunç hani bir şey yapmazlar. Bu da benim bulabildiğim en kötü teori. Sizin teorilerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım. 1983'e bir flashback'le başlıyor sahne. Aa evet. Cidden kocaman olmuşlar. Çok büyümüşler. Holly'nin kime el salladığı sorusuyla başlıyor bölüm. Her sekans, her 20 dakika böyle kendi başına ayrı ayrı uzun uzun referanslar, göndermeler vesaire başlığı altında incelenebilir. Ya Hellfire Club tişörtü giyinmiş. Bayağı gergin açıldı ama sahne. Ay ne biçim zıplıyor. Gücü en üst sınırda şu an resmen. Detaylarına bayılıyorum. Mükemmel haberleştiler. Ekip birleşiyor. Holly nereye gidiyorsun? Gitme. Linda Hamilton. Bayılıyorum şu kadına ya. Bir insan her yaşta nasıl güzel olabilir? İntikam. Çok tatlı değil mi D&D referansları? Ay müthiş reklam yerleştirmeleri ama var ya o retro tonunu dizi acayip güzel koruyor ya. Ya Allah'ım ya Rabbim şu Dustin'im niye bu kadar başlıyor işte. Geçti öteki tarafa. Ne oluyor? Hayır hayır hayır. Oo. Oo yaralandı. Aa geldi. Bölüm çok yavaş başladı ama bu biraz da belki de alıştırma turlarıdır. Çünkü sonuçta araya bayağı bir zaman girdi. Bu yüzden böyle hafiften böyle yüzümüzü güldürerek bakın oyuncular büyümüş değişmiş ama biz bu işi kıvıracağız gibisinden bir tonla başladı bence. Onun dışında arka planda bayağı şeyler vardı. Göndermeler vardı. Bu arada eğer Welcome to Derry'yi izlemiyorsanız ve Stranger Things seviyorsanız Welcome to Derry'yi de izlemenizi öneririm. Çünkü benzer temalar birbirlerine atıflarla şu anda ilerliyor. İkisi de aynı süreçte ilerliyor. Burası çok ikonik. Bölüm biraz evet ağır tonda başladı ve ekip üyelerinin biz neler yaptığını, nasıl dönüşümler geçirdiklerini ve o dönem neyle mücadele ettiğini gördük. Eleven'ın kendini bayağı geliştirdiğini görüyoruz. Zaten bunun ipuçlarını bir önceki sezonun finalinde bize vermişlerdi ama şu anda bunu kolaylıkla, rahatlıkla yapabildiğini gördük. Bölümde Linda Hamilton'ı kısa bir süre gördük. Bu da keyifli bir detaydı bence. Mike karakteri bu bölümde çok fazla ön planda değildi ama bence yine de varlığını hissettiriyordu. Özellikle Eleven'la sarıldıkları sahne cidden böyle içim bir kıpır kıpır oldu. Will Demogorgon'dan görebiliyor. İçindeki o canavarı yaşatıyor. Bakalım ay çok güzel bir yerde bitti aslında. Hemen ikinci bölüme geçmek istiyorum ama şunları da söylemeden geçemeyeceğim. Dustin'ın uğradığı zorbalıklar cidden yeter. Hani bir yandan Hellfire'ı yaşatmak istiyor. Eddie'ye bağlılığını yaşatıyor ama bir yandan da sırf bu bağlılığından dolayı büyük zorbalık yaşıyor. Ama bu tabii ki de Stranger Things için minimum düzeyde bir şey. Stranger Things'in zaten şu ana kadar yapılan zorbalıklar üzerinde çok fazla durduğunu biz biliyorduk ki It Welcome to Derry'de de bu böyle. Bu yüzden benzer temalar çok olduğu için onu da izlemenizi öneriyorum. David Harbour'un başka bir noktadan seslenen konuları var ama o konulara çok fazla hakim olmadığım için yorum da yapmak istemiyorum. Bölümün başlangıcında Upside Down görüntüleri gördük ve Will'in orada sıkışmış kaldığını da gördük. Yani önceki sezonlardaki motiflerinin özellikle sezon 4'ün kapıları ve laboratuvar devamı olarak okudum ben orayı. Yani aslında eski olaylara doğrudan bağlantı yapıyor. Zaten biz retrotopik bir şey izliyoruz ve
80'lere 90'lara bolca atıflar var. Birinci bölümün geçmişe bir flashback'le başlayacağını zaten tahmin etmişizdir. Sonuçta bir noktada bizim de hafızamızı tazelememiz gerekiyordu. Yani bu da aslında Upside Down ile ilgili eski olayları yeniden gündeme getiriyor. Günümüze geldiğimizde ise Hawkins kasabasında askeri bir müdahale ve karantina sürecinin olduğunu görüyoruz. Hatta Terminator'daki Linda Hamilton ablanın da ekibin başında olduğunu gördük ki bu bence çok tatlı bir dokunuştu. Şimdi Hawkins'te ortam biraz gergin. Bence bu gerginlik tonunda retrotopik havaya çok güzel yedirilmiş. Ekip bir araya geldiğinde Eleven ve Mike'ın geleceğe yönelik teoriler ürettiğini de görüyoruz. Hani bir noktada da o kurtuluş hissiyatını artık tatmak istiyorlar. Zihinlerini rahatlatıp belki 3 tane şelalesi olan bir kasabada olmak istediklerini kendi aralarında konuşuyorlardı. Bu da çok tatlıydı. Minik bir dozda gerilim de işleniyor ama biz bölümün finaline doğru geldiğimizde bu gerilimin arttığını görüyoruz. Hatta bölüm finali bence çok güzeldi. Arkadaşlık ve ekip dinamiği yine birinci bölüme yakışır bir tondaydı. Hani ne çok yüksek ne çok alçak. Yavaş yavaş ısındırma turlarındaymış gibiydi. Ve tabii ki biz biliyoruz ki bu bir tehlike algısında çanlarını çalıyor. Birinci bölüm biraz tanıtım, yeniden kurulum ve o gerilim zeminini hazırlama konundaydı. Bir de izleyicisine hani bakın Stranger Things'teki mevzular bunlardı diye bir hatırlatma kıvamındaydı. Şimdi çok heyecanlıyım. Hız kesmeden ikinci bölüme geçelim istiyorum. Hanımefendi keyif yapıyor tabii. Dışarıda golf oynuyor falan. Keyfe bak. Mahalle yanıyor mahalle. Ya kapatma müziği sakın kapatma. Oh, sopayı boğazına doğru sokmayı deneseydin keşke. Git. Oh. Evet. Tam gırtlağına doğru hedef al. Anne gibi anne ya, helal olsun. Canavara hiç etti. Sue Storm. Gör bunu. Sahne geçişleri muazzam. Acayip iyi ya. Eleven gitti. Sahne acayip rahatsız edici. Ellerini yıkıyor ve asla elleri temizlenmiyor. Evet, öldürmedi. Bir sebebi var. Dustin nerede? Ya şöyle bir durumda sen romantika mı yani? Olmamalı. Şu an ben de işaret verecek mi diye bekliyorum ama sanıyorum David Bey'e veda edeceğiz. Geçmişine neden indik şimdi ki? Veda mı edeceğiz acaba? Depolama alanı doldu ve geceye kaldı. Bir de çok heyecanlı bir yerde kaldı. İkinci bölüm 40. dakikada. Hatırlıyor. Evet, bir şeyleri hatırlıyor. Anımsamaya başladı sonunda. Hadi senle çözeceğiz diye hissediyorum bu işi. Ne gördünüz? Ya bu dizi her duyguyu nasıl yaşatmayı başarıyor? Topallatıyor bir de. Soru işareti de yapıyor bir de. Bak bu çok saçma, tamam mı? Hasta yatağındasın. Kim diye soruyorsun, sonuna soru işareti eklemezsin. Yazar bırakırsın. Arkada da Mr. Sandman'i koymuşlar. Şarkı olarak. Bu nasıl bir bölümdü ya? Bölüm 2 böyle bir denge kırılması gibi bir şeydi. Yani ilk başta hani böyle bir hatırlama süreci yaşadık birinci bölümde ama ikinci bölüm dedi ki dengeleri kırıyoruz. Şimdi sana baştan bir illüzyon yaşatacağız dedi. Takıldığım miniş bir sahne vardı. O kadar CGI'lere ben takılmadım. En azından benim gözüm o kadar batmadı. Gayet keyifli izledim yani ikinci bölümü de. Üçüncü bölüme geçmeden ama söylemek istediklerim var. Bu bölümdeki en kritik detay bence Vecna'nın önceki sezondan çok daha ince bir etki alanına sahip olduğunun netleşmesiydi. Artık yani sadece fiziksel saldırılar veya hayaletimsi görüntüler değil, küçük anlarda beliren halüsinasyonlar, geçmiş travmaların tetiklenmesi, karakterlerin zihinsel titreme anları gibi etkilerle de kendini göstermeye başladı. Eleven ve ekibi içinde hareket etme alanları da daraldı. Bunun da bir alt planda sıkışması var. Tabi grubun içinde minik tartışmalar da gördük ikinci bölümde. Bu zaten olmazsa olmazdı. Mesela şey gibi böyle hani ne daha acildi tartışması da vardı minik bir miktar. Yani ikinci bölümde böyle bir ışık sızmaları, ses bozulmaları gibi şeyler oldu ya. Bu da sanki hani şunu veriyordu. Upside Down artık sadece kapı açmıyor. Gerçekliğin dokusuna da sızıyor. Yani artık Will ve Vecna arasında paylaşımlı bir zihin de var. Will'in içinden bir enerji alarak Upside Down'a bağlıyor. Akıyor. Enerji veriyor. Bir şeyler oluyor orada. Bölüm finallerinde çok önemli yerde bırakıyorlar. Bu da heyecanı arttırıyor tabii ki de. Sanki ilerleyen bölümlerde hani artık bu birinci kısımda mı olur, gelecek olan ikinci kısımda mı olur bilmiyorum ama bir şeyler Will'in zihni üzerinden çözülecek. Bunu zaten bariz bir şekilde vermişler gibi hissettim. Ve Will tekrardan sezonun merkezine oturmuş gibi hissettim. Çok uzatmadan 3. bölüme bence geçelim. Ya Eleven'a neden hala çok zayıfmış gibi davranılıyor? Ay, duvara dokundukları eliyle yiyor. Rota oluşturuldu. Ormana gitmeyeceksin dedi. Tabii ki de gidecek yani. Gidecek ve gerçeği görecek yani. Patlatacak. Kırmızı fular geldi. Kızı ormanın içine yönlendiriyor. Hadi bakalım. Bu adama cidden Red Guardian tonu yakışıyor ya. Erika mükemmel birisi ya.
Ya kullanılan şarkılar, müzikler efsane. Yemin ediyorum playlistimde var bunlar. En zayıf anında kızı tavla. Yanlış strateji. Aa, Masum yüzüğünü de saklarmış kasetin içinde. Erika manyak çıktı ya. Oo, bu nasıl saplıyor iğneyi? Psikopat. Ay çok zekice hareketler bunlar. Odayı değiştiriyorlar, mükemmel. Ne biçim kapanlar, tuzaklar kurdular. Dizinin ruhu zaten D&D ya. Vur, evet. Efsane. Öyle geldiğin yere geri gidersin işte. Ay bu da kırmızı başlıklı kız gibi geziyor yani. Dedim ve başlığı taktı. Dördüncü bölüme geçmek istiyorum hemen. Dördüncü bölümü nasıl bitirecekler çok merak ediyorum. Bir diğer merak ettiğim ise dördüncü bölüm bittikten sonra biz nasıl bekleyeceğiz? Spoiler yememek için sosyal medya kullanmadım. Instagram'a girmedim. Mesajları açmadım. Hani birisi yazar diye bak dördüncü bölümde bu oluyor der diye. Acaba izlemesem de ikinci kısım geldiğinde dördüncü bölümle birleştirip mi izlesem? Dayanamam ki. Çocuk kaçıran bir sahibi misin? Doğru. Oo, nasıl itiyor ya? Çocuğa bak. Boyun tikimiz oldu senin yüzünden ya. Bıyı kontrol edebiliyor musun onu? Aynı Pennywise gibi ya. Cips paketlerini bile eski paket yapmışlar, muazzam. Diğer tarafındalar. Eleven'ın bıraktığı yer. Dağıttığı yer. İçinden geçtiği yer. Vecna'nın. Birin. Hop gidecekmiş gibi hissediyorum. Ya gidecek kesin. Ne olmuş boyu bir atmışsa yani. Bu kız beni çok işkillendiriyor. Evet, çıkış yolunu buldum. Hadi git, ne oldu sonra? Şarkı bitti. Ne var acaba o mağarada? Yani gerçekten böyle cinsel kimliklerini mi konuşurlar böyle bir olayın içindeyken? Yani öyle bir şeyin içindeyken muhtemelen hani gerçekçi durmuyor. Bunu yapmayın artık. Bir de kafalarına vurarak gönderiyor onları. Kim var elinde? Vecna değil ama kim? Elindeki kim? Odadaki kim? Vecna değil ama kim? Vecna değil diyorum çünkü çok tahmin edilebilir olur. Vecna çıkarsa zaten olmaz bence. Vuruldu mu? Bıçaklandı mı? Ay bir şey olmasın ya. Çok olacakmış gibi hissediyorum. Hayır. Hayır. Ay hayır ya. Ölmesin, bir şey olmasın ya. Bu kız net ispiyonlar. Acayip gerildim şu an. Kendini feda edecek. Kapının arkasında kim var? Sekanslar arası böyle geçişler yapıyorlar ya. Böyle hevesimiz şuramızda kalıyor, tamam mı? Aksiyon düşmüyor ama böylece. Bile geldiler yine. Hangi birine yeteceksiniz? Nasıl kurtulacaklar? Hadi be. Bitmemeli böyle, dur bitmemeli. Hayır. Ateşe de karşı koyabiliyor. Canlandırdı hepsini, güce bak. Sen benim kobayımdın diyor ya. İlkimdin diyor resmen. Aştı kendini. Eleven'ı filan aştı yani şu an. Burada bitirmemeleri gerekiyordu. Hayır. Nasıl bekleyeceğiz biz şimdi? İnanılmaz bir yerde bitmedi mi? Işığı açmayı da hatırladığıma göre şimdi 4 bölümün 4'ünde böyle bir lezzetli bir şekilde taze konuşalım. Öncelikle buraya kadar geldiysen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda teorilerini benimle paylaşmayı unutma lütfen. Birinci bölümün bir hatırlatma bölümü olduğunu gördük. Hawkins'te ordunun sıkı yönetimi vardı. Upside Down'a geçmiş. Her ne kadar amaçlarına ulaşamamış olsalar da o sınırları aşmışlar aslında. Dustin'in ekip dışında bir şeylerle uğraştığını ve Eddie'ye bağlılığını yansıttığını da gördük aynı zamanda. İşte Hellfire tişörtü giymesi, okuldaki zorbalarla bir mücadele vermesi aslında bir noktada seyircinin de nabzını tutuyor gibi geldi. Çünkü Eddie'nin dönmesini istiyoruz ki oraya da değineceğim. Linda Hamilton Upside Down'a laboratuvar kurmuş ve Eleven'ı ve hatta Eleven gibi güçlüleri durdurabilecek bir kriptonit diye Eleven'ın sonradan nitelendirdiği bir silah üretmeye çalışıyor. Onu yapmaya çalışıyor. Onun üzerine uğraşıyor. Ancak Linda Hatun'un tüm bunları kaleyi kullanarak yapacağını düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmedi. Hani hatta onun varlığını falan unuttum. Hiç gözüme bile batılmadı. Hiçbir detayda yoktu. Ya da ben yakalayamadım. Kriptonit atıfı çok iyiydi. Anlamadığım sahnelerden bir tanesi, Holly'yi almadan önce Demogorgon Holly'nin annesini öldürebilirdi. Hani tamam ciddi zararlar verdi ama Demogorgon dediğin hani böyle patara kütere pençeler geçer. Ama öyle bir şey yapmadı. O benim için bir soru işareti. Nedenini acayip merak ediyorum. Sizin bununla ilgili bir teoriniz varsa yazın yorumlara.
yorumlara. Tüm bunların yanında daha soft, daha basit kalan bir şey var. Steve ve Johnson tabii ki de. Nancy hangisini seçecek acaba? Tamam, çok minimal, çok böyle ufak tefek bir şey ama var mı? İçinde var. İkisinden biri acaba veda mı edecek ki diğeriyle Nancy kalabilsin gibi bir şey mi olacak acaba? Onu da merak ediyorum. Yani tabii ki de bu çocukların hiçbirinin ölmesini istemiyorum. Hatta Eddie'nin bile geri dönmesini istiyorum ki Vecna'nın zihninde Max'in mahsur kaldığını gördük aslında. Müzik sesine gidecekti fakat gidemedi. Orada kaset bozuldu. Aslında Vecna'nın zihninden çıkıp hayata dönebilecekti. Vecna'nın anılarında hapsolmuş. Hatta Max'in durduğu o mağaraya, sonradan Holly'nin de geldiği o mağaraya neden Henry giremiyor? O mağarada ne var? Şimdi düşünüyorum, Henry zaten zorbanın önde gideni birisi. Hani çocukluk travması, Freudian yaklaşılmış. Öyle bir şey tutmaz gibi. Ne olabilir o mağarada? Bunu da merak ediyorum. Var mı sizin bir teoriniz? Max'e tekrar dönersek, Lucas'ın Max'e inanması, onu hayata döndürmek için sürekli onun yanında durması onca zaman. O kadar değerli, o kadar güzel bir şey ki zaten Max de buna tutunuyordu. Ve Holly geldikten sonra onu da mağaraya çekerek tekrardan bir güçleniyordu. Artık bir planımız var diyordu. Sekanslar arası geçişler nasıldı? Tam diyorum ki evet, cevabı ver şimdi bana, hop başka bir tarafa geçiyoruz. Ya bunu yaptığında hani hevesim gerçekten şurada kalıyor ama bir yandan da geçtiği yerden devam etmesi sahnenin beni ekstra heyecanlandırıyordu. Oldu mu size bilmiyorum. Kullanılan müzikler zaten şahane. Hani hiç kötü bir şarkı dinlemedim. Will karakterinin üşümediği bize zaten küçük küçük verildi. Hani daha dirençli durdu. Hatta annesi onu uyarıyordu ki hani üstüne montunu falan al, böyle dışarıda durma. O da yok ya, iyiyim böyle falan diyordu. Adam Demogorgonlara hükmedebiliyor. Bu da benim için çok şaşırtıcıydı. Tamam, ben Will'in zaten sezonun ortasına yerleşeceğini düşünüyordum. Hani kurbanların gözünden görebiliyor. Hani çeşitli taraflardan artık olayları bakış açısı geliştirmişti. Sürekli ensesini tutuyor. O hatta hepimizde tik oldu falan dedim. Bence Eleven'ın, hatta Vecna'nın ötesine geçiyor karakter. Demogorgonlara hükmedebiliyor. Hani şöyle bir kafa hareketiyle, bir el hareketiyle paramparça edebiliyor ki Vecna da gelip diyor ki zaten bazı zihinler diyor bu dünyaya ait değildir. Tamam, Will ve Upside Down arasında bir bağlantı hep vardı ama bu kadar büyük bir şey asla beklemiyordum. 4. bölümün finali beni her açıdan şaşırttı. Umarım tutup da sezon finalinde bunların hepsi bir D&D oyunuydu. İşte biz yıllardır oynuyoruz, büyüdük, aynı hikayeyi devam ettirdik gibi bir şey çıkmaz. Bu benim korkunç bir teorim. Böyle olmasını asla istemem diyeceğim teorilerimden bir tanesi. Hani olabilitesi var dediğim değil, aksine olmaması gereken en korkuncu belki de bu. Vecna'nın bile bazı zihinler bu dünyaya ait değildir dedikten sonra kafama bir soru daha takıldı. Şimdi bu bazı çocukları alıp götürdü ya Upside Down'a. Bu çocukların acaba ekstra bir özelliği var mı? Yani sonuçta 8 numarayı bile gördük yani. Her şey olabilir ve hatta şunu da düşünüyorum. Max Henry'nin zihninde, anılarında hapsoldu ya. Hatta Henry'nin lise anılarına kadar gitti. Orada belki de ebeveynlerle ilgili bir şeyler olabilir. Çünkü bayağı bir öncesine gitti. O anılarda sıkışıp kaldı. Şimdi Max bunlarda kaldıysa Eddie kalmış olamaz mı? Ki bence hepimiz Eddie'nin bir gelmesini istiyoruz artık. Dustin kadar isteriz bence. Hani bunun da bir mümkünlüğü var. Ya en azından şunu düşünüyorum. Eddie tamamıyla dönemese bile bir şekilde bizim ekip Eddie ile bir konuşma. Max diyecek ki Eddie'yi gördüm ya da Holly belki döndüğünde diyecek ki Eddie'yi gördüm gibi şeyler olabilir. Şimdi sıcağı sıcağına izledim. Bu düşünceler var. İkinci kısım geldiğinde yine böyle bir video çekebiliriz ya da başka bir öneriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları ben büyük bir heyecanla takip ediyorum, okuyorum ve hepsini yanıtlıyorum. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğin için. Yorumlarda bol bol teori üretelim. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.